Merhabalar. Bugünkü konumuz sağlıklı cilt aktivasyonu ve cilt tedavileri. Özellikle de radyo frekanslı karbondioksit fraksiyonel lazerden bahsedeceğim. Cildimiz sürekli dış etkenlere karşı maruz kalıyor. Yani güneş, sıcak, hava kirliliği, sigara gibi çeşitli etkenlerle cildimiz yaşlanıyor. Bunu engellemek için vücudumuzdaki antioksidanlar harekete geçiyor fakat bu bazen yetmeyebiliyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Cildimizi uyarıp gençleştirmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir cilt nasıl olur? Yumuşak, tek renkte, pürüzsüz, nemli ve dolgun olur. Bu özelliklerini kaybetmesine sebep olan da çeşitli faktörler vardır. Cilt 3 tabakadan meydana gelir. Üst tabaka, orta tabaka ve alt tabaka. Üst tabakadaki bozulmalar cildin pürüzlü hale gelmesine ve kabalaşmasına sebep olur. Aynı zamanda da lekeler meydana gelir. Biz tedavi yaparken cildin hangi katmanının ihtiyacı olduğunu öncelikle tespit etmeye çalışıyoruz. Eğer cildin üst tabakasının ihtiyacı varsa o zaman üst tabakanın tedavisine yönelik işlemler yapıyoruz. Cilt tedavilerinde en etkili olan şeylerden bir tanesi de cilt aktivasyonu. Cilt aktivasyonu nedir? Cildimiz hareketsiz bir şekilde yaşamına devam ettikçe bir süre sonra uyumaya başlıyor. Yani nasıl spor yapmayan vücudumuzda kaslar küçülüyor, inceliyor ve yaşlanıyorsa aynı şekilde cildimiz de yaşlanmaya başlıyor. Bu yüzden bizim cildimize bir şekilde spor yaptırmamız gerekiyor. Yani nasıl gidip ağırlık çalışıyoruz, karın kasları çalışıyoruz, kollarımızı çalışıyoruz, bisepslerimiz, trisepslerimiz vesaire. Vücudumuzu nasıl çalıştırıyorsak cildimizi de o şekilde çalıştırmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu çeşitli cildi aktive eden çeşitli maddeler ile yapıyoruz. Bunların içerisinde en önemlileri retinoik asit, arbutin, hidrokinon, C vitamini ve çeşitli meyve asitleridir. Normal bir cilt döngüsü 6 hafta sonra, yani bu tedavileri yaptıktan sonra 6 hafta kadar buna devam ettikten sonra diğer cilt tedavilerine genellikle başlıyorum. Bu tarz tedaviler cildi harekete geçirip bizim sonradan yapacağımız işlemden daha iyi sonuç almamızı sağlamakta. Size en çok bahsetmek istediğim şey tam mevsimi olduğu için karbondioksit fraksiyonel lazer. Karbondioksit fraksiyonel lazer nedir? Bir çeşit lazer cihazıdır fakat fraksiyone bir lazerdir. Yani belli boşluklar bırakarak cilde atımlar yapar. Yani sağlam deri adaları kalır. Termal ısı sütunları oluşturur cilt üzerinde ve orada oluşan minik deliklerde sıkılaşarak kendi içinde iyileşir. Eskiden yaptığımız karbondioksit fraksiyonel lazerler cildi komple olduğu gibi soyardı. Aynı dalga boyunda atış yapılırdı fakat tamamen soyulduğu için hastanın yüzü cılk yara olurdu ve yüzü tüp patlamış gibi olurdu. Evet, sonuçları onun da çok iyiydi fakat lekelenme olasılığı daha yüksekti, iyileşmesi uzun sürüyordu. O yüzden de zaten fraksiyonel lazerler son yıllarda, son 10 yılda gündeme geldi. Fraksiyonel lazer uygulamasından sonra öncelikle nasıl uyguluyoruz? Kısaca anlatayım. Fraksiyonel lazeri öncelikle lokal anestezi altında uyguluyoruz. Sadece krem ile de uyuşturulabilir fakat benim önerim lokal anestezik ile bloklar yaparak, yani yüzün tamamen uyuşmuş haldeyken uygulanması. Çünkü sonuçta cildinizde delik açıldığını düşünün. Çok mikro deliklerde olsa bir miktar ağrılı bir işlem. Mutlaka uyuşturarak yapıyoruz. İşlemden sonra cildinizde bir kabuk oluyor. Öncelikle ağrı duymamanız için cildinizi uygun kremlerle, nemlendiricilerle ve iyileştiricilerle kapatıp streçliyoruz. Yani bir çeşit örtü yapıyoruz, pansuman yapıyoruz yüzümüze. Eve gittikten sonra size çeşitli önerilerde bulunuyoruz cilt bakımınız için. Ertesi gün yüzünüzü komple açabiliyorsunuz ve önerdiğimiz şekilde bakımına devam ediyorsunuz. 3-5 gün sonra öncelikle yüzünüzde kabuklar oluyor. Çok kalın bir kabuk değil, ince bir kabuk ama böyle hafif siyaha da dönebiliyor zaman içerisinde eğer nemlendirilmezse. 3-5 gün sonra bu kabuklar düşüyor ve altından temiz, pırıl pırıl bir cilt çıkıyor. Fakat cildin rengi sizin kendi cildinizin rengi gibi genellikle olmuyor. Hafif kızarık bir cilt oluyor, gergin oluyor. Bunun da iyileşmesi 2-4 hafta kadar sürüyor. Kızarıklık zamanla geçiyor, cildin tam rengine kavuşması da 3 ay diyebiliriz. Daha önceden kullandığımız ilaç kremler sebebiyle de
leke üreten hücreler baskılandığı için bu işlemden sonra leke oluşma olasılığı düşüyor. Bana karbondioksit fraksiyonel lazer ihtiyacıyla gelen hastalara diyorum ki öncelikle bu cilt tedavisini yapalım 6 hafta minimum. Ondan sonra karbondioksit fraksiyonel lazer yapalım. Çünkü eğer lekelenirseniz sorumluluk kabul etmiyorum. Yani lekelenmenizi önlemek için bu tedaviyi evde uygulamanız gerekiyor. Hatta bazen hastalar o kadar memnun kalıyorlar ki lazer uygulamasından vazgeçebiliyorlar ama neyse. Sonuçta karbondioksit lazer ile ışıl ışıl pırıl pırıl bir cilde sahip olabiliyorsunuz. Fakat karbondioksit fraksiyonel lazere uygun olmayan cilt tipleri neler? Öncelikle çok koyu cilt tipleri. Bunlara karbondioksit fraksiyonel lazer yapmıyorum. Genellikle açık ve orta ten rengindeki hastalara, yani biz Fitzpatrick diye sınıflandırırız. Tip 1, 2, 3 olan hasta gruplarına karbondioksit fraksiyonel lazer yapıyoruz. Diğer gruplarda maalesef bu çeşit lazerin uygulanması biraz riskli, lekelenmesi yüzünden. Yoksa iyileşme ile ilgili herhangi bir problem olmuyor. Peki size en başta vurgulayarak söylediğim radyo frekanslı karbondioksit fraksiyonel lazer nedir? Sürekli anlatıyorum. Morpheus yapıyoruz, FaceTite yapıyoruz, BodyTite yapıyoruz. Hepsinde radyo frekans kullanıyoruz. İşte bu bir çeşit ısı enerjisi. Karbondioksit fraksiyonel lazerde de radyo frekanslı olanında cilt altına delikler açarken aynı zamanda başlığın altına doğru cihaz radyo frekans da veriyor ve kolajen yapımını arttırıyor ve uyarıyor. O yüzden de sıkılaşma daha etkili oluyor. Bu sebeple de bu uygulamaya özellikle göz çevresinde uygulanana Madonna Lift diye bir isim vermişler. Yani internete girip baktığınızda Madonna Lift dediğinizde radyo frekanslı karbondioksit fraksiyonel lazer ile ilgili çok sayıda video ve bilgi göreceksiniz. Bunun dışında karbondioksit fraksiyonel lazer dışında yapılabilecek tedaviler, en sık uyguladıklarımız tabii ki peelingler vesaire yaptığımız şeyler. Dermapen, dermabrazyon dediğimiz cildin üst tabakasının bir miktar sıyrılması. Gene bunlar yapılan işlemlerden biri, fakat benim klinikte en çok tercih ettiğim tedavilerden biri de üst tabakadaki lekeli görünümü ve kaba görünümü düzeltmek için ya da ciltteki kızarıklıklar, kılcal damarlar ve pembe görüntünün giderilmesi için Intense Pulse Light dediğimiz IPL. Bu da yoğun atımlı ışık tedavisi demek. Yoğun atımlı ışık tedavisinde ne yapıyoruz? Çok basit bir başlığı var aslında. Uygun dalga boyunda cilde uyguluyoruz. Hastada herhangi bir ağrısızı olmuyor, lokal anestezi kullanmıyoruz. Günlük hayatını etkileyen hiçbir durum yok. Hasta hatta işlem yapıldıktan sonra bana bir işlem yapıldı mı acaba diye şüpheyle bile çıkabilir buradan. Fakat gittiğinde genellikle şöyle mesajlar alabiliyorum hastalardan. 1-2 gün sonra benim lekelerim koyulaştı, hani açılacaktı. Öncelikle bu cihaz dalga boyundan dolayı özellikle lekeleri, yani cildinizden koyu olan lekeleri görüyor. Ve eğer bir şekilde cihaz üzerinde ayarlamalar yapılırsa yine kılcal damarlar ve kızarıklıkları görüyor. O yüzden de lekeli bölgeler o ışık tarafından tutulduğu için ilk başta leke koyulaşıyor. Ve bu leke zaman içerisinde nasıl olduğunu anlamadan 3 hafta sonra bir bakıyorsunuz o koyulaşan lekeler gitmiş. Normalde birkaç seansta tamamen pırıl pırıl olabilir cildiniz. Fakat ben diyorum ki eğer Intense Pulse Light dediğimiz yoğun atımlı ışık ile, yani IPL ile cildinize yüksek dozda enerji verirsek, evet lekeleriniz belki bir seansta açılır. Fakat bir o kadar hızlı da aynen geri gelir. O yüzden de diyorum ki minik minik dozlarla başlayıp minik minik arttıralım dozu. 2 seansta olmasın da 4-5 seansta olsun ya da 6 seansta olsun ama lekeleriniz pırıl pırıl olsun. Buna bir örnek, yazdan önce yüzüne IPL yaptığım bir hastam, hatta bana başka bir şey için başvurmuştu. Fakat dedim ki yani siz boş verin onu, sizin yüzünüzdeki lekeleri tedavi edelim. Intense Pulse Light IPL tedavisi yapmıştık. Yaz dönemi geçti, bana geri geldi ve lekelerinde hiçbir şekilde koyulaşma yoktu. Şimdi ikinci seansını yaptık ve devam ediyoruz tedaviye. Yani çok yoğun şekilde uyarılan cilt, yoğun şekilde de bize tepki veriyor. O tepkiyi engellemek için cildi fazla ürkütmeden, çok harekete geçirmeden yavaş yavaş minik minik işlem yapmakta fayda var.
Bu tedavilerde tabii en önemli şey cildi çok iyi tanımak. Cildi çok iyi tanımadan sadece cihaza güvenerek yapılan işlemler hiçbir zaman başarılı olmuyor. Yani cildi iyice analiz etmeden ve cildi tanımadan işlem hiçbir şekilde yapmıyoruz. Oluşabilecek komplikasyonlar hakkında hastalarımızı uyarıyoruz. Unuttuğum bir şey vardı, ona da bir dönmek istiyorum. Karbondioksit fraksiyonel lazeri ne zaman uyguluyoruz? En uygun hastalar, bundan en çok fayda görecek olan hastalar, cildinde böyle ince ince minik kırışıklık olan hastalar. Özellikle mesela dudak çevresinde çok olur, göz çevresinde olabilir. Yanaklarda böyle minik inen çizgiler olabiliyor bazı hastalarda. O ince çizgileri toparlamada karbondioksit fraksiyonel lazer çok etkili. Onun dışında akne izlerinde gene çok etkili, fakat tabii ki akne izlerini ayrıca konuşmak lazım. Hiçbir zaman tek bir teknikle akne izi tedavisinde başarılı olmak çok mümkün değil. Bana göre genellikle iki yöntemi kombine etmek gerekiyor. Fakat karbondioksit fraksiyonel lazerde bu işin cilası oluyor. Ben mutlaka uyguluyorum akne izi hastalarımda. Onun dışında yara izlerinde, çatlaklarda, yanık skarlarında başarıyla kullanılabilen tedaviler karbondioksit fraksiyonel lazer tedavileri. Sadece dikkatli ve uygun dozda yapılması lazım. Örneğin göz çevresi uygulamalarında çok aşırı yüksek dozda kullanıldığında göz bölgesinde aşırı derecede büzüşme ve göz kapağının aşağıya dönmesi gibi komplikasyonlar görülebiliyor. Yani bizim hayatımızda görmediğimiz ama kitaplarda sürekli gördüğümüz. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ve kış döneminde, yani bu dönemde yaza girmeden, Nisan-Mayıs ayları gelmeden eğer böyle bir tedavi planlıyorsanız mutlaka bu dönemi değerlendirmenizi öneririm. Çünkü hani bazen bu videoları izleyip Nisan-Mayıs ayında ya da Haziran ayında gelen hastalarım oluyor. Üzülüyoruz. Diyoruz ki evet, bir 6 ay daha bekleyeceğiz. Bu dönem bu tedaviler için çok uygun bir zaman. Ayrıntılı bilgi için kliniğimizi arayabilirsiniz. WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Işıl ışıl bir cilt hepiniz için diliyorum. Görüşmek üzere, sevgiler.